Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir revani hazırladım. Buram buram portakal kokan nefis bir revani oldu. Tarifime geçmeden önce hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun ki tariflerimden haberiniz olsun. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayacağım. 1,5 su bardağı şeker kullanıyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml standart su bardağı. 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu. 1,5 su bardağı da su kullanıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şerbetimi kaynatacağım. Portakallı revaniyi daha önce denemediyseniz arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten buram buram portakal kokan bir revani olacak. Tatlının şerbeti kaynarken ben de kekini hazırlayacağım. 3 yumurta kullanıyorum. Yarım su bardağı şeker. Yumurta ve şeker iyice köpürene, şeker eriyinceye kadar iyice çırpıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. Bir su bardağı yoğurt. Bir buçuk su bardağı irmik. Bir su bardağı un. Unu eleyerek kullanıyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı karbonat. Yarım çay kaşığı tuz. Ve bir çay kaşığı da zerdeçal. Son olarak bir portakal kabuğu rendesi ve bir küçük kase kadar da portakal kabuğu şekerlemesi kullanıyorum. Onları küçük küçük doğradım ve içine ekliyorum. Portakal kabuğu şekerlemesi tarifimin videoların içinde var. İzlemek isterseniz oradan bulabilirsiniz. Ben ayrıca açıklama kısmına da linkine ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten efsane bir lezzet katıyor. Her türlü kek ve tatlılarda rahatlıkla kullanılabilir. Bu arada tatlının şerbeti de kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar limon sıktım. 10-15 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Ondan sonra ocaktan alacağım. Keki pişireceğim kalıba boşaltıyorum. Kalıbımın ölçüsü 25'e 25. Kalıbımı hiç yağlamadım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişireceğim. Bu arada şerbetim de tamam. Ocaktan alıyorum ve şerbeti hafif ılımaya bırakıyorum. Evet, keki bu aşamada fırından alıyorum. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyeceğim. Kek hafif sıcak, şerbet ılık bir şekilde şerbeti üzerine dökmeye başlayacağım. Şöyle bir ayrıntıyı da belirtmek istiyorum arkadaşlar.
Ben burada 1,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı un kullandım. Bu revani daha irmik yoğun bir revani. Ama eğer siz daha yumuşacık böyle kek kıvamında bir revani istiyorsanız tam tersi oranını kullanabilirsiniz. Yani 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı irmik şeklinde hazırlayabilirsiniz. Şerbeti döktükçe zaten hemen içine çekiyor şerbeti. Bütün şerbeti bu şekilde yavaş yavaş dökeceğim. Evet, bütün şerbeti döktüm. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve soğutacağım. Revani iyice soğuduktan sonra bir dilim servis edip size göstermek istiyorum. Bakın şerbetini nasıl çekti. Lezzeti inanılmaz. Buram buram portakal kokan nefis bir revani oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.